Evet sevgili dostlarım, öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu yayın içerisinde 2022 yılı içerisinde dolar, altın, gümüş, gram altın, gram gümüş, bitcoin, euro Türk lirası, sterlin Türk lirası ne olabilir? Evet, 2021 yılı sonu itibariyle arkadaşlar biliyorsunuz dolar, altın, gümüş, euro bütün tahminlerimi yapmıştım. Şimdi bazı arkadaşların sorusu var. Başkan 35 altın, dolar ve gümüşteki 2022 yılı beklentileriniz sona erdi mi? Yoksa beklentileriniz hala devam ediyor mu şeklinde sorular vardı. Hem de bu sorulara cevap niteliği taşısın. Bakalım 2022 yılı içerisinde Başkan 35 olarak benim öngörülerim ne şekilde ve ilerleyiş bakımından bu öngörülerimiz hedeflerine doğru ilerliyor mu? Sizlerle birlikte bunları bulacağız. Tabi bomba tahminlerimiz olacak. Başlıkta da belirttiğimiz gibi 2022 yılı için bomba tahmin ve önerilerimiz mevcut. Hiç merak etmeyin, hepinizin 2022 yılı sonuna kadar öngörülerim dahilinde dolarınızın ne olacağı, altınınızın ne olacağı, euro, sterlin, gümüş ve bitcoin'in ne olacağıyla ilgili bol bol analizimiz var. Bu video içerisinde sizlerle birlikte hepsini değerlendireceğiz ve yıl bitmeden önce tahmin ettiğimiz seviyelerin ve rakamların hangi düzeyde olabileceğiyle ilgili bu video hepimize aydınlatıcı bir video olacaktır diye de düşünmekteyim sevgili dostlarım. Sizler de sorularınızı video içerisinde belirtirseniz canlı yayın akışı içerisinde sizlerle de sohbet etme imkanını yakalayabileceğiz. Bunlar karşılıklı sohbet şeklinde de güzel gidecektir diye düşünmekteyim. İyi akşamlar demiş Sözler Mobilya, hoş geldiniz. Evet, Baki Deveci iyi bayramlar demiş. Teşekkürler Baki, iyi bayramlar. Euro, evet Euro ile ilgili 2022 yılı içerisinde, yani 2022 yılı içerisinde Euro'nun göreceği seviyeleri de anlatacağım. Hiçbiriniz merak etmeyin. Hepiniz Elliot biliyorsunuz dalga teorisiyle genellikle analizlerimizi çalışıyor. O yüzden Elliot dalga teorisine göre şu an hiçbir analizimizde 2022 yılı tahminlerimiz içerisinde uzun vademizdeki vermiş olduğumuz tahminlerimizde hiçbir değişiklik yok sevgili dostlarım. O yüzden rahat olmanızda fayda var diye düşünmekteyim. Tabii hiçbir şekilde burada verdiğimiz analizler bir yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalı. Bunu da yasal bir açıklama olarak buradan sizlerle paylaşmak isterim sevgili dostlarım. Çünkü her zaman için son kararı verecek olan, alımlarda ve satımlarda olan kişi sizsiniz. Nasıl ki bizler karınıza ortak değilsek zararınıza da ortak olamayız. O yüzden herkesi iyi dinleyin. Uzun vade yatırımcısıysanız uzun vade tahminlerini iyi izleyin. Aradaki Forex'te, Viyop'ta işlem yapıyorsanız oradaki tahminleri de iyi dinleyin ve bunlara göre kendinize bir strateji kurmaya her zaman çalışın. Her zaman al ve sat seviyeleriyle ilgili bir ikinci B planınız mutlaka olsun sevgili dostlarım. Bu B planları her zaman sizlerin tekrardan alım fırsatı yakalayabilmeniz için en önemli seviyelerden biri olacaktır. Evet, çok teşekkürler Serkan. Güzel dileklerin için. Nokta atışlar demiş. Çok sağ olasın. Evet, beni bilen bilir. Kendimi övmeye gerek yok. Genellikle destek ve direnç noktalarımız gerçekten noktasal çalışmıştır. 2020-2021 biliyorsunuz bir yıldır hemen hemen sizlerle birlikteyiz ve 63 bin aboneye oluşmuş durumdayız. Herhalde YouTube içerisinde en kısa zamanda bu kadar abone sayısına ulaşabilen nadir YouTuber diyorlar herhalde. Nadir YouTuber'lardan biriyimdir. Ekonomi dalı özellikle zor bir dal ve bu dalda bu kadar kısa süre içerisinde 63 bin aboneye ulaşabilmek gerçekten zor arkadaşlar. Bunu başarabilmeniz için tahminlerinizin çok keskin ve doğru olması gerekli ki kendinize bir abone yapabilirsiniz. Kanalıma abone olan bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmayan, devamlı desteklerini sunan tüm dostlarımı da ben burada zaten abim, kardeşim olarak hepsini görüyorum.
Hepsine de çok saygı duyuyorum ve hepsine de çok buradan teşekkür ediyorum. Evet, ön konuşmamızı yaptık. Şimdi hemen dolarla başlayalım. Bakalım dolar kurunda bizlerin 2022 yılı içerisindeki hedeflerimiz neler olabilir? Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Dolar değil de dolar endeksiyle önce bir başlayalım. Dolar endeksinde bir tahminimiz var. Bu tahminimizde de dolar endeksi bakın takip eden arkadaşlarımız vardır. Dolar endeksinde 105 seviyesi artık kuvvetli bir destek konumuna gelmiş durumda. Bu 105 desteğiyle birlikte yukarıdaki hedef 110 seviyelerine doğru dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamını getirecektir. Dolar endeksindeki kopuş arkadaşlar şurada çizdiğimiz seviyenin eğer üst bantlarına doğru ilerlerse dolar endeksinde şurada 120 seviyelerine kadar sert yükselişler görebiliriz. Fakat dolar endeksinde şu an takip edeceğimiz en kritik seviye 110 bölgesinden geçen seviye. 110 bölgesinin yukarıya yönlü kırılması gerçekten piyasalar için özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için arkadaşlar çok zor günlerin gelmesi anlamı taşıyacaktır. Şurada gördüğünüz bakın tam şurada gördüğünüz 105 seviyesinden geçen zaten direncin yukarı yönlü kırılması bu da bir nevi de olsa dolar endeksindeki güçlü seyrin yukarı yönlü 110 puan seviyesine doğru zaten gideceğinin bir işareti. Buraları dolar endeksinde göreceğiz. O yüzden dolar endeksi gerçekten çok güçlü. Bu da gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı doların hala güçlü seyrinin devam edeceğinin işaretlerinden biri. Tabii rezerv paralara karşı da dolar endeksinin özellikle güçlü durması, euro karşısında da görüyorsunuz birebirlik bir oran dolarla euro arasında yakalanmış durumda. Yani 1 dolar 1 euro seviyesine geldi ve bugün itibariyle burada bir çakışma, kafa kafaya bir pozisyon civarına ulaşılmış da oldu arkadaşlar. Bu da tarihi bir andı. Hepimiz bu tarihi anlara sizlerle birlikte tanık olduk. Evet, şimdi dolarla başlayalım sevgili dostlarım. Dolar kurunda 2022 yılı içerisinde benim beklentilerim ve hedeflerim neydi? Bunu hepiniz takip ediyorsunuzdur. Bu tahminimi şu an itibariyle açıklamış değilim sevgili dostlarım. 2021 yılı, 2022 yılı Ocak ayıyla birlikte 2022 yılı beklentilerimi video olarak sizlerle paylaştım. Yani bundan 6-7 ay önce bu tahminlerimi sizlerle paylaştım. Şimdi benim 2022 yılı içerisinde dolar kurundaki beklentim arkadaşlar dolar kurunun 25 Türk Lirası fiyatlarını göreceği yönünde. Tabii bunlar bizim Elliott çalışmalarıyla bulduğumuz seviyeler. Bu seviyeleri bulurken nelerden faydalanıyoruz? Öncelikle teknik analize sadık kalarak aylık, haftalık ve yıllık kapanışlar bizler için önemli oluyor. Bu kapanışların Elliott dalga teorisiyle birlikte Fibonacci üzerine uyarlanmasıyla arkadaşlar bir yıllık tahminde bulunabiliyoruz. Tabii bu tahminlerimiz %100 tutacak diye bir şey yok. Fakat bu gidişatta, bu rakamlarda belli seviyelerde takip yerlerimiz mevcut. Bu takip seviyeleri üzerinde kalındıkça bu ana hedef bölgelerine doğru pozisyonları korumakta fayda olduğunu ve pozisyonları hala da long pozisyonda tutmanın gerekliliğini her zaman için paylaşıyoruz. Zamanında biliyorsunuz Sayın Berat Albayrak'ın yapmış olduğu dolar 7 lira, 8 lira, 9 lira, 10 lira olacak şeklinde açıklamaları vardı. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman devleti yöneten Ekonomi Bakanlığı yapmış bir kişinin bile müthiş bir şekilde yanılgıya uğradığını şu anki dolar kuru fiyatlarında zaten hepiniz izliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde bunların bir öngörülüğü yok sevgili dostlarım. Ama tahminleri yaparken belli başlı seviyeler, belli başlı rakamlar gerçekten çok önemli. Bu rakamların kırılması, sert hareketler çoğu zaman biliyorsunuz sert yükselecek şeklinde bazen videolar yapıyoruz.
Bunları işte bu belli başlı bazı rakamların üstündeki kalıcılıklardan esinlenerekten doların, altının, euronun, sterlinin, gümüşün çok sert bir şekilde yukarı yönlü hareket edebileceğini tahmin edebiliyoruz. Şimdi gelelim 2022 yılı içerisinde dolar kurundaki 25 Türk lirası tahminimizin neye göre dayandığını bulmayı. Evet, şimdi sevgili dostlarım, kademe kademe aylık bazda dolar TL kurunu incelediğimiz zaman 2022 Ocak ayından bu yana bizlerin en fazla dikkatle takip ettiğimiz seviyemiz 15 lira. Şuradaki 15 lira 50 kuruş seviyesinden geçen direnç seviyesiydi ve bu 15 lira 50 kuruş direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte artık bizler için dolar kurunda haftalıkta özellikle takip etmemiz gereken bir 16 lira 50 kuruş direncini takibe sizlerle birlikte zaten başlamıştık. Bu serüvenimiz dolar kurunda biliyorsunuz 5 TL'den beri devam ediyor. Yani video çekmeye başladığımız süreç içerisinde bu uzun vadeli long pozisyonlarımızı bizler dolar kuru 5 TL iken yapmaya başladık ve buradan hala da long pozisyonlarında dolar TL kurunda 25 TL Türk lirası ana hedef bölgemiz olarak takip ettiğimiz seviyeler içerisinde. 15 lira 50 kuruş bizler için önemli bir direnç bölgesiydi geçmişe baktığımız zaman ve bu 15 lira 50 kuruşun kırılmasıyla birlikte tekrardan bizler yukarı yönlü hareketleri sert bir şekilde arkadaşlar 18 lira 40 kuruş seviyesine kadar yaşadık. 18 lira 40 kuruş seviyesinde tekrardan bir düzeltme şeklinden daha çok arkadaşlar burada bizler bir müdahale olayıyla dolar kurunu tekrardan 10 lira 43 kuruş seviyesine kadar indiğini takip ettik ve burada da bir analiz yapmıştık hatırlıyorsanız. Kimsenin panik yapmaması gerektiğini, bu düşüşün yapay bir düşüş olduğunu ve tekrardan dolar TL kurunda 16 lira 50 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü buradan hareketlerin geleceğiyle ilgili bir video yapmıştık. O zamanlar hatırlar eski takipçi arkadaşlarım beni. Ortada videolar vardı. Dolar kuru 7 liraya 8 liraya düşecek şeklinde birçok video vardı ve o zaman da birçok arkadaşımız dolar pozisyonlarından çıkıp kendi pozisyonlarını bozma yoluna devam etmişlerdi. Evet, şimdi geçmişi de biraz hatırladıktan sonra 16 lira 50 kuruş artık şimdi bizler için arkadaşlar çok önemli bir destek pozisyonuna gelmiş durumda. Nasıl geçmişte 10 lira 43 kuruş seviyesini takipten 15 lira 50 kuruş hedef bölgemiz vardı. Şimdi 15 lira 50 kuruştan bunu nasıl 16 lira 50 kuruş seviyesine çektiysek baktığınız zaman geçmişe dönük artık 15 lira 50 kuruşların ve 10 lira 43 kuruşların ne kadar basit ve ucuz rakamlarda kaldığını hep birlikte görüyoruz. Yani bu seviyeleri belirtmemdeki amaç bunları görün ki bu rakamların bile artık ne kadar ucuz kaldığının farkına varın. İşte burada enflasyon devreye giriyor sevgili dostlarım. Berat Albayrak'ın da zamanında yapmış olduğu biliyorsunuz 7 lira, 8 lira, 9 lira, 10 lira oh ne güzel şeklinde açıklamalar vardı. İşte bu açıklamalara da şimdi geçmişe dönük baktığınız zaman dolar kurunda 7 liraların 8 liraların artık bugün itibariyle ne kadar hayal bir rakamlar olabileceğini görmeniz açısından buradaki rakamları, geçmişteki rakamları şu an ekran üzerine yazdım ki beni daha iyi, daha rahat bir şekilde anlayabilin diye. Evet, şimdi bizler için 10 lira 43 kuruş seviyesi ve yukarıda 16 lira 50 kuruş seviyesi. Bu 16 lira 50 kuruş seviyesi artık bizim için arkadaşlar kuvvetli bir destek konumuna geçmiş durumda. Ve bu 16 lira 50 kuruş seviyesi altına artık dolar TL kurunda bir sarkma olmadığı sürece yaz ayları turizm gelirlerinin geldiği bir ay ve bu ay içerisinde de arkadaşlar biraz yatay seyirin aşağı yönlü hareketin, yukarı yönlü hareketlerin yatay seyirde devam etme olasılığının da fazla olacağını
düşünerekten ilk etapta bizlerin bu 16 lira 50 kuruş üzerinde dolar TL kurunda en yakından beklememiz gereken rakamı da şu an itibariyle 22 TL civarından geçiyor. Bakın şuradaki 22 TL civarından geçen alan. Şimdi bu Haziran, Temmuz, Ağustos bu yaz süreci içerisinde enflasyon oranına baktığımız zaman arkadaşlar ve dışarıdaki petrol fiyatlarıyla bunu kıyasladığımız zaman dolar fiyatlarını, euro fiyatlarını kıyasladığımız zaman aslında şu an itibariyle 25 TL'nin bile olduğunu hepiniz göreceksiniz ve anlayacaksınız. Şu an gerçekten 25 TL bile doların nominal olması gereken değerin ucuz bir değerinin altında olduğu bir rakam ki bizler şu an 17-37 civarlarında bir dolar kuru ve bu dolar kurunun geldiği seviyenin 25 TL'nin çok çok altında bir rakam olduğunu hep birlikte takip ediyoruz. Bunu burada yorumlarken de enflasyona duyar olarak yani dışarıdaki gıda fiyatlarını, enerji fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarını bunları kıyasladığınız zaman gerçekten şu an 25 TL'nin bile dolar kurunda nominal değerin çok çok altında bir rakam ve ucuz bir rakam olduğunu sizler de görüyorsunuzdur. Eskiden 1 doların veya 1 euro ile alınabilen alım gücünün şu an itibariyle ne kadar farklı olduğunu, ne kadar TL'ye denk geldiğini de hesapladığımız zaman gerçekten 25 TL bile şu an için bence dolar TL kurunda ucuz bir rakam olarak gözükmekte. Ama 2022 yılı içerisinde 25 TL'lere doğru dolar TL kurunda ben atakların olacağını düşünüyorum. Tabii bununla ilgili öncelikle bir 22 TL'ye doğru kısada bir atak yaşayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle 22 TL benim için önemli bir seviye olacak uzun vadede. Onun ardından bant aralığı olarak dolar TL kurunda şuradaki 22 TL üzerinde de arkadaşlar 24 TL civarından geçen şu bant aralığını sizlerle birlikte takip etmeye başlayacağız. Buradaki 18.40 bizler için bir dalga teorisi dolarda çalışacak. 18.40 22 TL aralığı. Burası bir dalga olarak biraz daha orta vadede takip edeceğiz. Daha sonra 22 ve 24 aralığından geçen dalga aralığını sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ve dolar kurunun yıl sonuna doğru da 25 TL'lere doğru yükselişi benim ana hedef bölgem olarak dolar TL kurunda tamamlanacaktır diye düşünmekteyim. Bunu bazı arkadaşlar tahminlerinizden vazgeçtiniz mi şeklinde sorular sormuştu. Bunlar burada video içerisinde kalsın. Geçmişe dönük hep birlikte sizlerle birlikte bu dalgaların, bu kanal aralıklarının çalışma şeklini hep birlikte burada takipte kalırız. Ve sizlerle birlikte bunu burada tekrardan yorumlarız arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir şeyin %100 olabilirliğiyle ilgili bir şey yoktur. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman güzel çalışan bir teknik analizimiz, bir grafiğimiz var. Ve bu seviyelerin altında burada bizim için en kritik seviyeler biri 15.50 civarından geçen kritik seviye, diğeri de 16 lira 50 kuruş seviyesinden geçen iki kritik seviye. Bu iki kritik seviye artık bizler için ilerleyen günlerde baktığımız zaman oldukça ucuz gözükmeye başladığı anda arkadaşlar göreceksiniz ki 25 TL bile dolar kurunda enflasyonist baskıyla birlikte ucuz kalmaya başlayacak ve ana hedef bölgemize doğru dolar TL kurunu yukarı yönlü taşıyacaktır. Evet, şimdi de Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'den sonra altına geçelim. Gram altın tahminimizi yapalım. Bitcoin'de bekleyen arkadaşlarımız var. Dolar kuruna tekrardan döneceğim. En son yine sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım sevgili dostlarım. Evet, bu Bitcoin'i açalım hemen. BTC USD, evet, Bitcoin.
Evet, Bitcoin'de baktığımız zaman arkadaşlar, Bitcoin'de 2020 gene 2021 aralığında oldukça güzel noktasal tahminlerimiz oldu. Bu da noktasal olarak çalışan tahminlerdi gerçekten Bitcoin tarafında. Şimdi Bitcoin'de benim 2022 yılı içerisinde arkadaşlar önce bir 60 bin dolar seviyesi, ardından 89 bin dolar seviyesi ve onun ardından da 107 bin dolar seviyesine doğru tahminim mevcut. Yani 107 bin dolar seviyesine doğru Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler görülebileceği tahminim var. Tabii benim bu daha uzun vadede 107 bin dolarlar tahminim. Kısada Bitcoin'de tekrardan bir 60 bin dolarlar seviyesine doğru 2022 yılı içerisinde gideceğimizi düşünüyorum. Artık Bitcoin'de benim için 18 bin dolar seviyeleri bir dip seviye olarak kabul ettiğim alanlar içerisinde. Burada gene kısada 18 bin 24 bin bant aralığının çalışacağını ve 24 bin seviyesinin üzerinden de bir 36 bin dolar seviyesine doğru Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin görüleceği tahminim mevcut. Bitcoin'de de orta vade hedefi şu an itibariyle 36 bin dolarlar seviyesine gidecek bir Bitcoin olacaktır diye düşünmekteyim. Uzun vade hedefim 107 bin dolarlar seviyesinde Bitcoin'in kendine bir denge süreci içerisini bulacağı, orta vadede de tekrardan 60 bin dolarlar seviyesinin görüleceği yönündedir. Bu da 2022 yılı bu bomba videomuzda dursun ki yarın öbür gün bunlara bakıp bana hatırlatma yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, Bitcoin'den sonra gram altına geçelim. Gram altın yatırımcıları için de güzel tahminlerimiz var. 2022 yılı içerisinde gram altında beklentilerimiz ve seviyelerimiz hangi rakamlardan geçiyor? Bunları da hemen sizlerle birlikte bulalım. Gram altında kısada özellikle arkadaşlar benim için 950 civarı önemli bir seviye. Şuradaki 950 seviyesi önemli bir seviye ve bu seviye üzerinde kalışlar, yani yaz süresince bu seviyeler üzerinde kalmayı başarabilir isek yatayda doların katkılarıyla bu 950 TL civarı üzerinde kalmayı başarabilirsek ilk gram altın hedefimiz olarak 1060 seviyesini sizlerle birlikte zaten takip ediyorduk ve bu seviyeyi de yakaladık. Buradaki tahminimiz %100 tuttu. Burayı ikinci kez denedik arkadaşlar. Fakat ikinci kez de deneyişimizde bu 1060 TL seviyesini yukarı yönlü kıramadık. Yalnız gram altın üçüncü denemesinde 1060 TL'yi yukarı yönlü kırabilir ise sevgili dostlarım, işte o zaman bizler gram altında yukarı yönlü hareketleri daha da sert bir şekilde yaşayabiliriz. Ve gram altında o zaman bizim hedefimiz en kısada gidebileceğimiz alan, bakın kısada diyorum, 1150 TL civarına doğru gram altında bir hareketi yukarı yönlü başlatabilir. 2022 yılı içerisinde ise benim gram altındaki beklentim 1500 Türk Lirası arkadaşlar. Bakın şuradaki 1500 TL. Gram altının 1500 Türk Lirasını 2022 yılı içerisinde, yani 2022 yılı sonuna kadar bulabileceği tahminim mevcut. Aşağı yönlü hareketler olabilir. Ons kaynaklı olarak olabilir. Fakat dolar bazlı olarak ilerleyen günlerde de onsun da eşlik etmesiyle birlikte gram altının ve gram gümüş tarafında bekleyenlerin daha şanslı olduğunu düşünmekteyim. Evet Gülay, kanalımıza hoş geldin. Özcan Hakan. Evet Özcan Hakan, kanalımıza hoş geldin Özcan. Evet Nevin Can da ons altın gram altını diyor mahvetti diyor Nevin. Evet aynen, ons altındaki şu an düşüşler mevcut. Fakat ons altının toparlanma süreci de oldukça sert ve hızlı bir şekilde olacaktır diye düşünmekteyim Nevin. Ee, Özellikle ons altın ve ons gümüş, ons altın ve ons gümüşte son dip çalışmalarının yapıldığını düşünüyorum. Buradan ons altın ve ons gümüşün toparlanma sürecine geçeceğini ve ana hedeflerine doğru yukarı sert hareketler başlatabileceğini de düşünüyorum arkadaşlar.
Evet, gram altında gene devam edelim. Gram altında 1500 TL 2022 yılı içerisindeki tahminimiz. 2022 yılı içerisinde arkadaşlar bakın burada da gene dolar kurundaki gibi sizlere anlatmaya çalışayım. 900 liralar hepimizin takip ettiği gibi şu an bizlere çok ucuz gelen seviyelerdi. Ve bu seviyelerin bant aralığı da 1060 seviyesinden geçen bir kanal aralığıydı. Şimdi 1060'ı da ilerleyen günlerde kırdığımız zaman bizlere bu 1060 seviyesi de çok ucuz gelmeye başlayacak. Ve buradaki 1060 kırılımıyla birlikte bizler 1237 dolar şöyle 1237 TL'deki bulunan kanal aralığında hareket etmeye başlayacağız. Bu üçüncü boyuttaki gelecek dalga ile birlikte de 1237 ve 1345 seviyeleri gram altında görülecek ve buradaki final 1345'ten sonra 1500 TL ile gram altında olacağı yönündeki düşüncem mevcut. Gram altında da bizi eskiden beridir takip eden ve hala long pozisyonlarını koruduğumuz 250-300 liradan alımlarımız da bu seviyeleri takip ettiğimiz unutulmamalı. Kanalımızı sürekli takip edenler bizi bilenler bilir diyelim. Yeni takip eden arkadaşlar için bu seviyelerdeki alım seviyeleri gerçekten yüksek seviyeler. Ben bu yaz ayları içerisinde gene bu 1-2 aylık zaman zarfı içerisinde altının ve doların mutlaka alım yapacak olan arkadaşlar için yatırım tavsiyesi değil kesinlikle ama arkadaşların mutlaka bir düşüş yakalama süreçlerinde pozisyona girmeleri gerektiğini düşünmekteyim. Şu an için gram altın tarafında parçalı alımlar, dolar tarafında henüz alıma girilmek için herhangi bir aşağı yönlü bir düşüş. Geçenlerde 16 liralar seviyesine kadar yaşadık. Fakat oradaki alımı yakalayabilmek çok güçtü. Onu sizlerin başarmanız pek de mümkün değildi. O yüzden oradan alım yakalama imkanı maalesef ki olmadı diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Ama gram altın olsun, gram gümüş olsun, ons altın, ons gümüş iyi gibi gözüküyor şu an itibariyle. Evet, Euro Türk Lirası'na bakalım hemen. Euro Türk Lirası'ndaki 2022 yılı içerisindeki beklentilerimiz ve ana hedef bölgelerimiz hangi seviyelerde? Evet, Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman arkadaşlar Rusya'nın son zamanlarda yapmış olduğu bu gaz kesme olaylarından dolayı ve Rusya gazını Rus rublesiyle satın alma tekliflerinin ardından bazı Avrupa ülkeleri buna katılmak istemedi ve Rusya da bazı Avrupa ülkelerinin gazını kesti. Şu an Avrupa'nın tamamında bir gaz kesintisi mevcut. Bu da Rusya tarafında bir bakım çalışmasının yürütüldüğü ve ayın 21'ine kadar Avrupa bölgesine gaz verilmeyeceği şeklinde duyuruldu. Avrupa tarafında gene bu konuya baktığımız zaman Rusya'nın bunu bilinçli yaptığı, Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargolar karşılığında Rusya'nın da böyle bir cezalandırma yönüne gittiği, hatta Avrupa'da benzin satışlarının ileriki dönemlerde karne ile bile yapılabileceği yönünde açıklamalar yapılmış durumda sevgili dostlarım. Euro'nun 2022 yılı içerisinde bizi Avrupa'dan, Almanya tarafından çok izleyen arkadaşımız var. İtalya'dan, Fransa'dan. O arkadaşlarımızın hepsine de, gurbetçilerimizin özellikle hepsine buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Onlar bizim için gerçekten değerlidirler. Ülkemize döviz kazandırma açısından da gerçekten oldukça değerli insanlardır. Ülkeleri için çalışan ender insanlardır diye bu lafımızı da kendilerine iletelim sevgili dostlarım. Evet, Euro Türk Lirası'nda 2022 yılı içerisinde benim beklentim Euro'nun 27 TL civarına ulaşacağı arkadaşlar. Yani Euro'da da hedefim 27 TL civarının görüleceği yönünde. Kısada 16 lira 43 kuruş seviyesi. Evet, 16 lira 43 kuruş seviyesi önemli bir destek. Ve bu destek 16 liralarda artık kuvvetli bir hal almış durumda. Bu 16 seviyesi
üzerinde kaldıkça arkadaşlar orta vadede, daha orta vadede 18 lira 70 kuruş. Bakın Euro'da 18 lira 70 kuruş. Burası gene kuvvetli bir direnç olarak çalışacaktır. Fakat bu 18 lira 70 kuruşu kırıp 24 TL bant aralığına yerleşen bir euro sizlerle birlikte izleyeceğiz. Ve finali de 26 liradan yapacak bir euroyu, Euro Türk Lirası'nı 2022 yılı içerisinde özellikle bu hareketler turizm sezonlarının sona ermesiyle birlikte daha da hız kazanabilir arkadaşlar. O yüzden bu seviyeleri şimdilik dikkatli bir şekilde takipte kalmakta fayda var diye düşünmekteyim. Euro'daki formasyonlarımız da zaten ortada. Buradan da yön Euro Türk Lirası'nda yukarı yönlü seyrini devam ettirecektir diye düşünmekteyim. Sterlin Türk Lirası. Evet, sterlin Türk Lirası bekleyen arkadaşlarımız için de hemen yıl sonu tahminimizi verelim. Sterlin Türk Lirası son zamanlarda İngiltere'de Boris Johnson krizi yaşanıyor. Boris Johnson'ın hükümetten, İngiltere Başbakanı'nın hükümetten istifa etmesi isteniyor ve zaten Boris Johnson da herhalde büyük bir ihtimal istifa etti. O da hükümette artık yok. İngiltere Merkez Bankası, bu arada Avrupa Merkez Bankası da ayın 21 ile 25'i olması lazım zannedersem. Onlar da faiz arttırımlarına başlayacaklar arkadaşlar. Bu da ayrı bir etkendir. Bu da piyasalar tarafından dikkatlice izlenmeli. Bunun fiyatlanması euro tarafında da başlayabilir. Evet, sterlin tarafında Boris Johnson olayı patlak verdi. Burada en ilginç olay arkadaşlar, Boris Johnson'ın istifa etmesiyle birlikte parite bazında sterlinin dolar karşısında güçlenmesi oldu. Bunu hiç kimse beklemiyordu. Fakat halkın gerçekten istemediği bir kişinin iktidardan gönderilmesi bir para birimini ne kadar hızlı bir şekilde yukarı yönde itebileceğini de hep birlikte tarihe not etmiş olduk. Sterlinde bizler için şu an itibariyle en yakından geçen seviyemiz 21 lira 14 kuruş seviyesindeki direnç. Bu direncin yukarı yönlü ileriki zamanlarda ben kırılacağını ve sterlinde arkadaşlar 24 TL, 28 TL ve sterlinin hatta dolar ve euroya nazaran daha farklı bir seyir izleyeceği yönündeki düşüncem var. Ve sterlinde benim beklentim arkadaşlar 35 Türk lirasına doğru gidecek bir sterlini sizlerle birlikte 2022 yılı içerisinde izleyebiliriz. O yüzden sterlin takip eden sevgili dostlarımız da bu verdiğim seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalsınlar. Kısada verdiğim gene kısa videoları takip eden sevgili dostlarımız için arkadaşlar kısada verdiğim bazı stop noktaları var. Bu stop noktaları da çok önemlidir. Bu stop noktalarında mutlaka kendinize bir ajanda edinin. Bu ajanda içerisine not almaya çalışın. Haftalık kapanışlara göre videolar yapıyoruz. Burada bir yön çiziyoruz. A planlarımız, B planlarımız oluyor. Bunları da kendinize bir ajanda edinip oradaki destek ve direnç noktalarını not almaya çalışırsanız sizler açısından daha da faydalı olacaktır diye düşünmekteyim. Evet, şimdi ons gümüş. Ons gümüş tarafına hemen geçelim arkadaşlar. Bakalım ons gümüşte bizlerin beklentisi hangi rakamlar olacak? Bizlerin hangi rakamları takip etmesi gerekti? Bunları da hemen bulmaya çalışalım. Evet, ons gümüş bizler için ons gümüşte 18 lira 60 kuruş seviyesinden geçen alan önemli ve önemli bir dip seviyesi olarak takip edilmesi gereken bir alan. Buradan tekrardan yukarı yönlü hareketin 23 dolarlar seviyesine doğru ons gümüşü yukarı götüreceği ve ons gümüşteki beklentim, bir arkadaş 40 dolar beklentiniz vardı ne oldu diye sormuş. Evet, ons gümüşte benim 2022 yılı içerisinde arkadaşlar 40 dolar seviyelerine doğru bir beklentim mevcut ve bu beklentimi de hala da korumaya devam ediyorum ve buradaki sürecin de ilk etapta 27 dolar seviyesine doğru ve onun üzerinde de
30 dolar seviyesine doğru ons gümüşte yukarı yönlü hareketleri devam ettireceğini, şuradaki 30 dolar seviyesini yukarı yönlü kırıp beklentim olan ilk etapta 34 dolar ve 40 dolar seviyesine doğru ons gümüşün de ana hedef bölgesine 2022 yılı içerisinde gideceğini düşünüyorum sevgili dostlarım. Bu da hepimizin ve şu videonun hafızasında bir yerlerde bulunsun. Buradan sizlerle birlikte kontrol ederiz. Gram gümüşte de benim 13 lira hedefim mevcuttu biliyorsunuz. O hedefte kimse inanmıyordu. O zaman verdiğimiz zamanlar 13 liraya gideceği yönünde gram gümüşte kimsenin bir beklentisi yoktu. Fakat şu an gördüğünüz gibi gram gümüşte de 13 liraların üstündeki rakamları konuşuyoruz. Durumdayız yani. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Rakamlara riayet etmekte, teknik analize riayet etmekte fayda var. Tabii ki bazı kritik destek seviyelerinin altında kapanışlar görmediğimiz sürece. Şu an itibariyle böyle bir kritik seviyeler altında kapanışlar görmediğim için 2022 yılındaki long pozisyonlarım hala da devam etmekte sevgili dostlarım. Altın ons. Evet, ons altına hemen geçelim. Ons altında da şu an 1725 dolarlar seviyesinde bir ons altında hareketler izliyoruz sizlerle birlikte. Şimdi ons altın 1700 ve 1680 dolarlar bizler için önemli seviyeler arkadaşlar. Bu 1722 seviyesinde gene bir desteğimiz mevcut ve bu 1680 band aralığı. Evet, bu 1680 ve 1700 band aralığı gerçekten ons altın için önemli bir aralık ve bu aralığı yakinen kısada takip edeceğiz. Şimdi ons altın için 2022 yılı içerisindeki beklentime değineyim arkadaşlar. Bu videonun konusuna da 2022 yılı tahminlerimizi paylaşacağımız için kısadakileri zaten günlükte paylaşıyoruz. Burada 2022 yılı uzun vadedeki 2021 sonu 2022 başlangıcı Ocak ayında yapmış olduğumuz tahminlerin değerlendirmesi şeklinde düşünün. Yılın ilk 6 ayını geçtik çünkü. Yılın artık ikinci yarısına başlayacağız. Buradaki tahminlerimiz ne şekilde gidiyor? Alttan alım yapan arkadaşların takip etmesi gereken hedef noktalarını belirtmek üzerine bir video olduğu için o şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Ons altın. Evet, şimdi ons altında bir 2070 dolar zaten beklentimiz vardı. Ve bu 2070 dolar seviyesinden de ons altında satış gelebileceğiyle ilgili tahminimizi bunu yılın başında sizlerle birlikte yapmıştık. Ve dediğimiz gibi noktasal olarak ons altın 2070 dolar seviyesine gitti ve buradan düzeltme seviyesine başlamış oldu ve bu düzeltme seviyesi şu an itibariyle devam ediyor. Bizlerin de öngörüleri dahilinde zaten 2070 dolar ve buradan bir satış geleceğiyle ilgili beklentimiz vardı. Ama 2022 yılın içerisinde uzun vadede beklentimiz değişti mi? Tabii ki değişmedi. Buradaki öngörülerimiz daha da yukarılardı. Çünkü 2070 bir düzeltme seviyesi, bir kar seviyesinin gelebileceği bir alan olduğu için 2070'i ilk etapta geleceği ve buradan satış göreceği ile ilgili öngörülerimiz vardı. Şimdi 2070 seviyesinin geçilmesiyle birlikte bizler 2170 dolar seviyesindeki direnci ons altında sizlerle birlikte bu sefer takip edeceğiz arkadaşlar. Ons altında 1680 seviyesi önemli dedik ve bu 1680 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe artık buradaki başlayacak olan hareketin 2170 dolar seviyesine doğru ons altını yukarı yönlü hareket ettireceği ve buradan sonraki hedefin 2230 dolarlar seviyesi ve 2230 dolar seviyesinin üzerinde de 2385 dolarla bu 2022 yılı içerisinde biliyorsunuz öngörülerimiz 2385 dolarla da ons altında bir final 2022 finali olacağı düşüncemiz hala da geçerliliğini korumakta. Burada en kritik alan benim için 1680'den geçen destek. Tabi bu desteğe kadar ons altında aşağı yönlü hareketler göreceğiz diye bir durum yok. Şu an 1720 dolarlar seviyesinde
bir ons altın ve buradaki yeni oluşacak dalganın da 2170 dolar seviyesine doğru bu hareketi yukarı yönlü devam ettireceği düşüncem mevcut arkadaşlar. Sizlerle birlikte tabii bunu da takip edeceğiz. Burada bir şu şekilde de bir toba oluşumu da yakıp burada dip hareketini de bitirebilir. Burada çizeceği ve bizler için grafik üzerinde de takip edeceğimiz en güzel hareket ve oluşumda zaten bu şekilde gelişmeli diye düşünmekteyim arkadaşlar. Bakalım takip edeceğiz. Buradaki hareketi beklentimiz doğrultusunda çizip bu yukarı hareketini 2170 dolara kadar getirebilecek mi? Buradaki hareketimizin dibi de bizler için 1680 dolar civarından geçen alan. Uzunda 2170 dolar. 2022 yılı içerisinde de arkadaşlar 2300 dolarlar seviyesine doğru bir ons altını hep birlikte takip edeceğiz diye beklentilerimiz hala daha devam etmekte sevgili dostlarım. Gram gümüş. Gram gümüşe hemen geçelim. Gram gümüş bekleyen arkadaşlarımız var, takipçilerimiz var. Onlar için de 2022 yılı içerisindeki gram gümüş hedeflerimizi ve beklentilerimizi anlatmaya çalışalım. Dolara tekrar döneceğiz. Dolar yatırımcıları ayrılmasınlar. Dolarda sorularınızı yanıtlamaya, altında sorularınızı yanıtlamaya, daha doğrusu bu 2022 yılı beklentilerimizle ilgili sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Evet, gram gümüş. Arkadaşlar gram gümüşte bir 13 lira 20 kuruş hedefimiz vardı. Bu 13 lira 20 kuruş hedefimize ulaştık. Fakat ikinci deneyişimizde 13 lira 20 kuruş seviyesini kıramadığımız için aşağı yönlü hareketimiz bizleri gram altında 10 lira seviyesine kadar aşağıya doğru itti. Fakat gram gümüşte artık bir 10 lira 78 kuruş seviyesinde direncimiz mevcut. Buradaki 10 lira 78 kuruş direnci de bizim için önemli bir direnç. Gram gümüş takip eden arkadaşlarımız için şu 10 lira destek bölgesi. Bakın bu kırılmadığı sürece yukarıda 10 lira 78 kuruş bizim için bir direnç ve burada bu direnci yukarı yönlü kırdığımız zaman yukarı yönlü 11 lira 85 kuruş direncine doğru yukarı yönlü hareketleri başlatacağız ve göreceğiz. Bizler aylıkta, bakın arkadaşlar, bizler aylıkta 11 lira 85 kuruş seviyesi üzerinde aylık kapanışlar görmeye başladığımız zaman bizler buradaki hareketi bu sefer 13 lira 20 kuruş değil, buradaki hedefimiz 13 lira 20 kuruş değil, şurada gördüğünüz hedef bölgemiz 15 lira 62 kuruş seviyesine doğru gram gümüşte yukarı yönlü hareket edecek. Benim 2022 yılı içerisinde gram gümüşün ana hedef bölgesi olaraktan tahminim 17 liralar seviyesini 2022 yılı içerisinde gram gümüşün görecek olması yönünde. O yüzden gram gümüşte de hedefimizi 13 lira 20 kuruş orta vadedeki hedefimiz gerçekleşti. Buradan bir satış ve düzeltme sürecine girdik. Bu düzeltme sürecinin de artık diplerini yaşadığımızı düşünüyorum. Ve buradan hareketin artık yeni ana hedef bölgesi olan 15 lira 62 kuruş seviyesine doğru gram gümüşü yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Ve 2022 yılı finalini de gram gümüşün 17 lira 10 kuruş seviyesinden yapacağı beklentilerim dahilinde ve içinde takip edeceğim önemli seviyeleri arasında olacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte 2022 yılındaki tahminlerimizi ve beklentilerimizi paylaştık. Kanalımıza beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Şu an itibariyle çok az beğenimiz var. Çünkü beğeniler bizler için önemli. Sizlerin yapacağı beğeniler doğrultusunda arkadaşlar kanalımız daha fazla kişiye ulaşıyor. Şu an kanalımızı dışarıdan seyreden arkadaşlarımız da kanalımıza abone olurlarsa kanalımızı büyütmemizde bizlere faydalı ve yardımcı olacaktır. Evet, şimdi tekrardan dolara geçelim. Dolarla ilgili soru cevap yapalım arkadaşlar. Videomuzun sonlarında yapacağımızı söylediğimiz. Evet, dolarla ilgili sorusu olan arkadaşlarımız varsa onları hemen alalım. 22 Temmuz'da KKM'nin süresi doluyor demiş. Dolar 17'nin altını görür mü veya yükselir mi demiş Yılmaz Eğitim.
Kur korumalı TL mevduat hesabında 22 Temmuz'da süresi doluyormuş arkadaşımızın anladığım kadarıyla. Doğru değil mi Yılmaz? Dolar 17'nin altını görür mü veya yükselir mi? Şimdi şöyle Yılmaz, 17 liranın altını görür mü? Yaz dönemi içerisindeyiz. Yaz dönemi süresi boyunca ülkemize bir döviz girişi oluyor. Bu döviz girişinden kaynaklı olarak 17 liranın altını hatta 16 lira 50 kuruşlar seviyesine kadar aşağı yönlü sarkmaları görme ihtimalimiz var. Yani bu ihtimali kısada göz ardı edemeyiz. Böyle bir ihtimalimiz var. Fakat böyle bir ihtimali görebilmemiz için bizim önce tekniken 17 lira 21 kuruş desteğimiz var önde. Bu 17 lira 21 kuruş desteğini kırabilirsek 17 TL'de güçlü gene bir destek bölgemiz var. Bu destek bölgesini bekleyebiliriz. 17 liraların altını ancak bu 17 lira destek seviyesinden geçen dolar o bölgedeki desteği kırabilirse, bu kuvvetli desteği kırabilirse 16 lira 50 kuruş seviyesine kadar tekrardan bu aylıktaki kuvvetli direnç bölgesini test etmek isteyebilir. Ancak bu şekilde görebiliriz. Ama bunun için tarih vermek çok saçma. Bu tarih olayını ben anlamış değilim sevgili dostlarım. Bu tarih olayını bulmak gerçekten saçma bir şey. Çünkü anlık bir haber akışıyla bile bu seviyelere inebilirsiniz ve bu anlık gelebilecek haber akışından kimin haberi olabilir de yarın şu fiyat olacak, öbür gün bu fiyat olacak şeklinde veya ayın 30'unda dolar uçacak, kaçacak, şöyle olacak, böyle olacak şeklinde yorumlar yapan bunlara pek itibar etmeyin. Bunlar zaten yaptıkları videolara kendileri de inanmıyordur sevgili dostlarım. Buna emin olun yani. Böyle bir şeyin tarihini bilmek, burada adam niye video çekip uğraşsın? Bir de öyle düşünün arkadaşlar. Adam burada video çekip şu tarihte dolar bu olacak şeklinde niye şey yapsın? Ama yıllık öngörü olabilir. Yıllık öngörü yapabilirsiniz. Bunu da destek ve direnç bölgelerine bağlı olaraktan hedge yapabilirsiniz pozisyonlarınızı. Ve ana hedef bölgenizi bekleyebilirsiniz. Onun dışında ayın 20'sinde şu olacak, ayın 5'inde bu olacak şeklinde dolarda yorum yapmak çok saçma bir şey. Özdaş Müteahhitlik İnşaat'tan, evet başkan, Çin'deki banka krizi ülkemizde de vatandaşların fiziki tarafa geçmesine, bankalardan paralarını çekmeye başlamışlar diyor. Bu durumda vatandaşlarımızın bankalarda paralarını tutmaları çok riskli demiş Özdaş Müteahhitlik İnşaat. Arkadaşlar Çin'deki durum ayrı bir durum. Böyle bir durum özellikle bizim ülkemizde yaşanacak diye bir kaide yok. Ayrıca ülkemizde bankalarda bulunan paralarınız 200 bin TL'ye kadar devlet güvencesindedir. Herhangi bir sıkıntı bankada yaşanması durumunda paralarınız zaten sizlere devlet garantisi altında ödenecektir. Buradaki ayrıntı tek bir bankada paranız duruyor ise bunun altın veya dolar karşılığı o anki Merkez Bankası kur fiyatına çevrilip bunun 200 bin TL'si tarafınıza ödeniyor arkadaşlar. Bunu eğer 200 bin TL'nin üzerindeyse bankadaki döviz miktarınız, altın miktarınız, bunu 2-3 bankaya bölüp de her bir banka için 200 bin TL'ye kadar devlet güvencesi mevcut. O yüzden bunlardan sizler de faydalanabilirsiniz herhangi bir ters durumda. Fakat şu an için ülkemizde böyle bir durum yok. Böyle spekülatif sözlere ve hareketlere de inanmanızı istemem arkadaşlar. BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gayet iyi çalışıyor. Bankaları güzel denetliyorlar. Bankaların yapısı kuvvetlendirilmiş durumda. Risklere karşı bankalar test ediliyor zaten zaman zaman. Bunları sizler de izliyorsunuzdur. Kar oranları bankaların oldukça yüksek. O yüzden Türkiye bankalarında böyle bir yolsuzluk yaşanma ihtimalini ben pek de görmüyorum arkadaşlar. Bu Çin'deki olay farklı bir olay. Bu Çin'deki olay tamamen bir yolsuzluk olayı gibi gözüküyor. Çünkü yolsuzluk olayı olabilir. O yüzden arkadaşlar parayı evde tutsanız, altını evde tutsanız da hırsızlığa karşı nasıl bir korumaya alacaksınız kendinizi? Bu da bir dert.
O yüzden en güzeli, en sağlamı banka mevduatlarda parayı tutmak diye düşünüyorum. Evet, başka sorusu olan gram altın ne olacak demiş Murat. Murat, gram altında 950 seviyesi önemli bir seviye. 950 seviyesi üzerinde kaldıkça gram altın hala güçlüdür kısada. Bunun yukarısında 985 TL'den geçen bir direnç var. Şu an itibariyle yaz ayı süresinde 950-985 bantları arasında yatay hareketlerine devam edebilir gram altın. Bu tabii yaz sürecinin ve tatil sürecinin sona ermesiyle birlikte de gram altında zaten beklentilerimizi 2022 yılı içerisinde anlatmış olduk. 950 kuvvetli bir destek ve 950-985 aralığında hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum gram altında. Yarın dolar nasıl açılır demiş Doğan piyasalarda. Evet, yarın Doğan dolar arkadaşlar 17.46'yı yarın deneyecektir diye düşünüyorum ben. 17.46'yı kırmayı deneyecektir. 17.46 dolarda çok kuvvetli bir seviye. Bu seviyeyi eğer yukarı kırabilirsek rekor seviyesi olan tekrardan dolar kurunda biz 18 lira 40 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri bekleyebiliriz. Ve yarın piyasaların da açılmasıyla birlikte dolar bu 17.46'daki kuvvetli direnci mutlaka deneyecektir. Bizlerin burada arada bir direnç seviyemiz daha var. 17.46'nın hemen altında arkadaşlar. 17 lira 37 kuruştan geçen bir direnç. Bunu takip edebilirsiniz. Aşağıda da iki tane kuvvetli destek var. Forexçi ve Viyopçu arkadaşlar bu iki destek ve direnç bölgesini takipte kalabilirler. Kısa da alsat yapan arkadaşlarımız. Aşağıda 17.21 ve 17 TL iki kuvvetli destek. Yukarıda 17.37 ara direncimiz var bir. Bir de onun üzerinde 17.46'dan geçen kuvvetli bir direnç. Orada Merkez Bankası da soteye yatmış durumda. Onun üzeri çünkü 18.40. 18.40'ın üzeri zaten arkadaşlar bir anda dolar TL kurunda 22 TL'lere doğru bir hareketi, hızlı hareketi de başlatabilir. Bu seviyeler ve rakam aralıkları önemli olacaktır diye düşünüyorum dolar kurunda. Evet, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet, burada görmeye çalışıyorum. Faiz arttırımı devam ederse ons çöker demiş. Arkadaşlar bakın faiz arttırımları devam ediyor ama onsta beklentiler dahilinde o kadar sert çöküşler meydana gelmiyor. Çünkü bir resesyona, özellikle Avrupa ve ABD bölgesinde bir resesyona girme durumları yaşanabilir. Bu resesyondan da ülkeyi kurtarabilmek için tekrardan para basma dönemine ülkeler girebilir. O yüzden altın tarafındaki düşüşler sınırlı kalıyor. Zaten enflasyon fiyatlanmasının çok altında bir ons altın sizlerle birlikte takip ediyoruz. Bu da çıkarma maliyetlerinin bile altında bir ons ve gümüşün piyasalarda daha bu alt seviyelerde kalabilirliği oldukça iyi değil arkadaşlar. Yani sürdürülebilir değil. O yüzden çok fazla da aşağıya basmak istemeyeceklerdir diye düşünüyorum piyasaları. Biz gramdayız demiş Mustafa Erdoğan. Sağlam yatırımcılar gramda olur. Ons altın gram altını mahvetti. Evet, ons altın bazlı aşağı yönlü hareketler maalesef ki gram altın tarafını da aşağıya çekti arkadaşlar. Ama üzülmeyin. Kuyumculara baktığınız zaman kuyumculardaki fiyatların hala 1000 liranın üzerinde seyrettiği gerçeğini de unutmamak lazım arkadaşlar. Kapalı çarşı veya kemeraltı esnafındaki kuyumcuları gezdiğiniz zaman gram fiyatlarının 1000 lira üzerinde kuyumcularda fiyatlandığı gerçeği de bir gerçek. Dijital ortamdaki fiyatlar her ne kadar da bu seviyeleri gösterse de reel hayatta, gerçek hayatta gram altın fiyatları gerçekten 1000 liranın altına henüz düşmüş değil arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte 2022 yılı içerisindeki geniş bir piyasa analizimizi yaptık. Altından gümüşe, eurodan bitcoin'e, bitcoin'den sterline
gram altından gram gümüşe, ons altından dolar Türk lirasına hepsini değerlendirdik ve bu videoda da bu bizlere kalsın istedik. Buradan kendimiz de piyasaları takip edelim. Öngörülerimizi, bu verdiğimiz öngörüleri hatırlayalım istedik ve tekrardan yılın ikinci yarısıyla birlikte 2022 yılı içerisindeki beklentilerimizi sizlerle birlikte paylaştık. Evet, Cemal halk adamısın, seviliyorsun demiş. Çok teşekkürler Cemal. Ben de hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinize tek tek kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum ve hoşça kalın arkadaşlar.